İnternette eğitim vermek istiyorsunuz ya da internette eğitim vermek isteyenleri bir sayfada, internet sayfasında buluşturmak istiyorsunuz. Size göre ücretsiz bir çevrim içi kurs eklentisi buldum ve inceledim. Gayet hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hadi geçelim bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Boz. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Bu videoda ücretsiz bir çevrim içi kurs eklentisini inceleyeceğiz. Daha önce kanalda zaten 2 tane kurs eklentisini incelemiştim. Onları yayınladım. Eğer seyretmediyseniz de lütfen seyredin ki bu eklentilerle birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz. Hangisinin avantajları var, hangisinin dezavantajı daha fazla ya da avantajı fazla falan. Bunlara bakabilirsiniz. Bu 3. kurs eklentimiz olacak. Çevrim içi 3. kurs eklentimiz. Bir gelir sağlamak için bence çok ideal ya da kendiniz bir eğitmenseniz, bir bilginiz var, bunu paylaşmak istiyorsanız da bireysel olarak da bir kurs sayfası, eğitim sayfası diyeyim, yani eğitim sayfası da oluşturabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Yani görselliği falan böyle bakacağız, şimdi inceleyeceğiz. Gayet güzel. Tavsiye ediyorum. Bence videoya hiç ayrılmayın ve seyretmeye başlayın. Devam edin. Biraz detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. İşte çözeceğiz. Bakacağız yani işte ücretli, ücretsiz ne var ne yok. Artıları, eksiler falan ne. Onlara bakacağız. Hadi geçelim, inceleyelim. İncelediğim kurs eklentisi bu arkadaşlar. Master Study diyeyim, herhalde öyledir. İngilizce sayfası. WordPress. Geliştiricinin WordPress sayfası bu tabii ki. Bu sayfaların linklerini videonun açıklama kısmında paylaşıyorum. Lütfen girin arkadaşlar, inceleyin. Türkçesine hemen bakalım. Master Study LMS WordPress eklentisi, işte çevrim içi kurslar ve eğitim için demiş. Birçok böyle güzel özelliği ücretli sürümünde, versiyonunda var. Hemen dezavantajlarını da şimdi buradan söyleyeyim tabii ki. Aldığım notlardan. Birincisi, e-posta özelleştirmesi yapamıyorsunuz. Bu biraz sıkıntı. Şimdi Türkçe diline çeviriyorsunuz ama şimdi e-postaların içerikleri Türkçe gidiyor ama başlıkları İngilizce, onu gördüm. O biraz sıkıntılı. Artı faturalandırma yapamıyoruz çünkü ödeme ağ geçidi, orada biraz şey var. Çünkü WooCommerce bağlantısı falan da yapamıyoruz. PayPal falan, bunlar zaten ücretli versiyonda falan var. Zaten biz de kullanamıyoruz. Biraz buralarda sıkıntı var ama şimdi bunlar dezavantajları tabii ki. Biraz daha böyle inceleyelim. Yani görsellik olarak, çalışma olarak, işte uzantıları, Elementor falan uzantıları çok iyi. Gayet güzel, hoşuma gitti. Ücretsiz teması bile çok güzel. Yine görsellik olarak. Çalışma prensibi falan da çok iyi arkadaşlar. Kurs sayfasının stilini mitini gayet beğeneceksiniz bence. Şimdi Türkçesi bu. Dediğim gibi lütfen girin ve okuyun arkadaşlar. Hatta geliştiriciye yorum bile yazabilirsiniz, oradan iletin. Ben yazıyorum genellikle, siz de yazabilirsiniz. Hemen şöyle sayfasında bakın. Bu eklentinin ücretsiz tema olarak bize verdiği sayfayla aynı ama tabii bazı özellikler ücretli uzantılarıyla falan, ama onlara aldanmayın siz. Ana iskeleti bu temanın zaten, bakın. Gayet güzel. Çevrim içi bir kurs yapmak için ya eğitim vermek isteyenleri bir araya getirebileceğiniz ya da bireysel olarak kendinizin de paylaşmak istediğiniz eğitimler, yani dersler, konular falan varsa kullanabileceğiniz. Şimdi tabii ki ücretli, bu eklentinin ücretli temaları falan da var. Bu ücretsiz olarak bize verdiği bir tema. Bunu özelleştirebilirsiniz. Yapabilirsiniz aslında, bir şey değil. Çünkü Elementor üzerinde uzantıları olduğu için hani kurs kategorilerini bilmem ne falan, işte slider'larını nereye koymak istiyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Sayfayı özelleştirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok zaten. Ama bu bize başlangıç teması olarak verdiği bir tema, gayet güzel. Şık yani. Bu da geliştiricinin gene destek sayfası diyeyim size. İşte eklentiyle ilgili. Bu arada ben YouTube'da hemen hemen çoğu videosunu seyrettim geliştiricinin. Gerçekten de çok güzel, detaylı anlatmışlar arkadaşlar. Bölüm bölümünü anlatmışlar. Bir de hızlı olarak da anlatmışlar mesela. Orada da gördüm. Destek kısmı falan da çok iyi. Ondan sonra şöyle hemen fiyatına bakalım. Fiyatı arkadaşlar bu şekilde. Ne yazık ki tabii ki bize yüksek geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Bakın tek site olarak 300. Ondan sonra da bayağı böyle gidiyor. Bu tabii ki bir kereye mahsus alıyorsunuz. Ömür boyuymuş bu. Şöyle yıllık yaptığınız zaman bu da yılda, her yıl tabii ki tekrarlanıyor bu. Ayrıca bakın temaları var. Temalarını da Envato Market'te satıyorlar. Onlardan bir tema ücreti de $70'mış. Hatta şöyle bir inelim bakalım. Demoları bakın. Temaların demoları bunlar işte. Nasıl demo, öyle çeşitleri var bakın. Baya böyle var yani. O da işte $70 falan civarı. $70 mı? Yani artı eklenti alıp bir de eğer başlangıç temasını kullanmak istemiyorsanız böyle bir tema alacaksanız bir de bunu ekleyeceksiniz üstüne ve bayağı da para yapıyor yani. Şimdi ben de böyle biraz özelleştirdim falan, işte bakın logom falan, yazıları, popüler kurslar, bir iki tane de böyle kurs da oluşturdum. Ondan sonra bakın böyle işte öğretmen var. Ayın öğretmeni falan, güzel yapmışlar yani. Bunları düşünmüşler, etmişler.
Oradan eğitmen falan işte hatta başvurusu var. O bu yani normal bir kurs sayfasında olması gereken çoğu şey var. Çoğu şey derken hemen hemen neredeyse diğer eklentilerle karşılaştırıyorum. İşte dezavantajlarını saydım. Bir orada sıkıntı var. Yani bir e-postaları özelleştirsek iyiydi. Ya da bir WooCommerce bağlantısını en azından verselerdi. Yani o da iyi olurdu. En azından WooCommerce üzerinden ödeme sistemi olurdu. Şu an ödeme sisteminde işte yalnızca çevrim dışı mı diyeyim size, böyle çevrim dışı. Yani direkt olarak ödeme yapıp da kredi kartından falan açamıyorsunuz. Ücretli versiyonunu almanız gerekiyor. Evet, eklenti böyle bir şey. Başka notlarıma bakayım. Başka da bir şey almamışım aslında. Zaten inceledikçe de göreceksiniz. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da bakın sıfır bir WordPress'e kurulum yapacağız arkadaşlar. Sıfır bir WordPress olsun. Temiz olsun çünkü. Ona kurulum yapmaya başlayacağız. Uyarımızı yapalım ve geçelim. WordPress kontrol panelindeyiz. Herhangi bir eklenti yüklemedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini şöyle yapıştırdım ben. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Localhost'ta böyle bir hata veriyor arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bunu vermiyordu da son güncellemeden sonra mı oldu? Ya da benim şu an farklı Xampp üzerinde kurmuyorum arkadaşlar bunu. Farklı bir program üzerinde çalışıyorum. Lokal VP. Canlı yayınlarda bahsettiğim bir program vardı. Hatta canlı yayınlarımızı lütfen arkadaşlar kaçırmayın. Orada çok güzel güncel detaylı bilgiler de veriyorum. Hem biraz sohbet hem de WordPress üzerinde çalışıyoruz. Şimdi kurulu eklentilere şöyle bir geçelim. Etkinleştir diyelim. Bu şekilde bir karşılama sihirbazı geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi bunu ben tabii ki atlayacağım. Eklentinin büyük bir kısmı zaten Türkçeleşiyor. Türkçeleşmiş zaten. O da var. Türkçe dil dosyasıyla geliyor ama yapmanız gereken bir iki işlem var orada. Onları da göstereceğim zaten. Ben biraz da geri kalan işte Türkçeleşmemiş olan kısımları da Türkçeleştirdim. Onları göstereceğim zaten şimdi. Bu şekilde. Şimdi ne yapalım? Bakın sol tarafa zaten eklentiyle ilgili bayağı bir şey geliyor. Şunlar hepsi ücretli pro eklentiler diye bunları kullanamıyoruz arkadaşlar. Bakın yani çok dehşet derecede şey var. Özelliği var. Bizim kullanacağımız, çalışacağımız alan burası. Şimdi Loco Translate'i kuracağım ve Türkçe dil dosyasını yükleyeceğim. Ondan sonra da artık eklentiyi incelemeye bir geçelim arkadaşlar. Kontrol panelindeyiz. Loco Translate'in kurulumuna geçeceğim arkadaşlar. Eklentilere geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. Buraya Loco'yu yazalım. Evet, şimdi kur, etkinleştir diyelim. Eklenti kuruldu. Etkinleştirelim. Tamam, yenile diyorum. Tamamdır. Dil dosyasını da hemen Türkçe dil dosyasını Loco Translate'e geliyorum arkadaşlar. Eklentiler kısmını seçiyorum. Burada eklentimizi bulduk. Şimdi buradaki olayı da göstereyim, söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın şimdi iki tane Türkçe dil dosyasıyla geliyor. Bir tanesi geliştirici kısmında, bir tanesi de diğer dedi sistem klasöründe. Yani sistem dil klasörünün içerisinde. Bakın bu şekilde tam anlamıyla çeviri yapmaz arkadaşlar. Yani hangi dile nereden çeviri diziyi alacaksa burada bir sıkıntı yaratıyor çünkü. Onu test ettim özellikle de. Şimdi geliştirici kısmındakini bırakacağım. 2753 dize var burada. O yüzden bunu bırakacağım. Bunu da sileceğim arkadaşlar. Çeviri dosyamı geliştiricinin olduğu klasördekine yükleyeceğim. Şimdi bunu bir kapatalım. Silelim hatta. Tamamdır. Burada bakın yine ek dosyalarda Türkçe var. Bunları da 66-27 tane çevrimlemiş var. Bunu çevirmedim arkadaşlar. Basit kelimeler çünkü. Çevirebilirsiniz. Loco üzerinden çevirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. 2753 bekleyen 2275 diyor. PO yükle diyorum. Şöyle ben de dosyamı seçeyim hemen. Geliştiriciyi seçiyorum. Eklenti güncellendiğinde bu da aklınızda olsun. Her güncellemede ikinci dil dosyasını gene oluşturur arkadaşlar. Tekrar onu kontrol etmeniz lazım aslında. Orada bilmiyorum bir sıkıntı var artık. Yani neden öyle yapmışlar onu da yazmak lazım aslında. Şimdi PO dosyamızı bulduk. Şuraya çekelim. Geliştirici kısmına yükle diyorum. Tamam 2753. Bence zamanla bu da düzelir arkadaşlar. Yeni çünkü bakın daha bence çok fazla bir süresi olmamış bu eklentinin. Yakın zamanda da bence şey olur. Yukarı seviyeleri çıkar gibi geliyor bana. Ama biraz bu pro özelliklerinden falan kısmaları lazım ya. Yani biraz böyle ücretsiz kısmını falan verseler oraya doğru. Eklenti dil dosyasını yükledik. Şimdi şöyle bir bakalım hatta bakın.
Böyle Türkçeleşti. Şöyle yapalım. Bakın hepsi Türkçeleşti. Zaten Türkçeydi ama bazı sayfanın içindeki mesela bakın şunlar filan şu Türkçeleşti mesela. Şunu kapatalım. Tüm özelliklerini açın falan diyor. Hayır, teşekkürler. Starter tema. Şimdi eklentinin dediğim gibi başlangıç teması var ve demoları da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradan görünüm kısmından starter tema, başlangıç teması dediğinizde hemen kuracağız onu da. Ona geçelim hatta. Tema ve demo veri alma, yükleme kısmına geçelim arkadaşlar. Eklentimizi kurduk. Şimdi tema ve demo verileri nasıl alacağız? Hemen onu gösterelim. Görünüm kısmına geldim. Bakın Master Study, başlangıç Study işte neyse. Master Study başlangıç teması demiş. Şöyle hemen bir basalım şuna. Bakın şimdi kur. Kontrol paneline geri dön. Canlı demo demiş. Göstermiştim videonun başına canlı demosunda. Kurulumunu yapıyorum arkadaşlar. Ücretsiz. Şimdi kurulumunu yapacak. Ve gene karşılama sihirbazı karşılıyor bizi. Şimdi buradan devam edelim. Elementor'la çalışmak isteyenler Elementor'la ya da Gutenberg'de seçebilirsiniz. Sonraki diyorum. Burada da işte kurulması gereken eklentiler. Yani bir Elementor tabii ki çalışacaksak Elementor eklentisini kurmamız lazım tabii ki. Artı bir de Elementor Header Footer yapıcı var. Bununla kurulmasını istiyor. Bununla ilgili de video var arkadaşlar kanalda. Elementor Header Footer kısmı ile ilgili. Onu da seyredebilirsiniz. Hemen yükle diyorum. Tamam, eklentileri de ihtiyaç duyduğu eklentileri de yükledi. Şimdi de artık demo verileri alacağız. Import demo. Hemen verileri de alsın arkadaşlar. Demo verileri de çekti ve child tema yani alt tema kurulsun mu diye soruyor. O da kurulsun. Yani bir zararı olmaz. Child tema ile ilgili de bir videom vardı arkadaşlar kanalda. Onu da seyredebilirsiniz. Tamamdır. Bitti. Tekrar kontrol paneline bir geri dönüş yapalım. Sonra da sayfamızda bakalım. Şöyle siteyi görüntüle diyorum. Bakın localhost'ta çalışıyorum. masterstudy.tr yani TR Türkiye adresimiz. Bu şekilde demo verileri de alıyor arkadaşlar. Güzel. Gayet güzel. Şöyle biraz da genellikle de arkadaşlar demo verileri yükledikten sonra da bir kontrolünü yapın arkadaşlar. Yani sayfa geçişleri nasıl, var mı, kurulmuş mu diye. Bunlara da bakın. Bakın kurslar sayfası gayet güzel. Ondan sonra kurs ekleme diyor. Ondan sonra kontrol paneli var. Burada gösterge paneli. Bu şekilde kurs ekle, kayıtlı kurslar falan. Bu şekilde güzel yani. İyi yapmışlar. Hatta şunu da göstereyim. Bakın. Neredeydi? Demo sitesi. Ya demo diyorum. Geliştiricinin arkadaşlar başlangıç teması videonun başında göstermiştim ya. Bu sayfanın linkini de koyacağım zaten açıklamalarda. Burada zaten size bakın. Kurs sayfasında stilleri gösterebiliyor. Şunlar zaten ücretli. Biz zaten şunu alıyoruz. Bakın kurs sayfa stili default dediği varsayılanı yani. Varsayılan nasılmış? Onu gösteriyor. Güzel yapmışlar bunu da. En azından bir bilginiz oluyor. Genel olarak bu şekilde. Hatta bakın bu default'u varsayılanı kart tipine bir bakalım. Kurslarda bu da kart tipi. Bu şekilde bakın. Yine yani bir ön izlenim diyebilirim. İşte bakın liste şeklinde var, ızgara şeklinde filan. Onları da gösteriyor size. Bakın. Izgara 1 şekli, ızgara 2, 3 öyle değişiyor. Güzel yapmışlar işte. Bunu da söyleyeyim en azından da hani bir bilginiz olsun burada da. İşte şöyle şunu da gösterelim. Ayın öğretmeni kısmı. Bunlar Elementor kısmında var. Elementor'un uzantılarında var eklentinin. Hemen geçelim şöyle sayfamıza. Kullanıcı hesabı bilmem ne tamam. Evet demo verileri de yükledik. Eklentimiz kuruldu. Demo verileri de yükledik. Dil dosyamızı da yükledik. Artık eklentinin ayarlar kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Eklentimizi kurduk.
Demo verilerimizi de kurduk, temamızı da kurduk, hepsini yükledik yani öyle diyeyim. Şimdi artık ayarlara bir geçelim. Sol tarafta kontrol panelinde zaten bu şekilde geliyor. Üstüne şöyle bir, pardon yanlış, bu temanın olduğu kısımdı. Buradan hatta doküman yani belgelere ulaşabilirsiniz. Bakın şu kısımdan bizim çalışacağımız alan burası arkadaşlar. Şimdi şu kilit var zaten, pro eklentiler. Bunların hepsi ücretli arkadaşlar. Bakın şöyle hepsi ücretli. Ücretsiz olarak kurslar, bunları zaten işte ücretsiz. Ayarlar kısmı da şurası, bakın settings yazan kısım ayarlar kısmı. Buraya bastığınızda bu sayfa açılıyor zaten. Bu şekilde genel ayarlar falan böyle gidiyor. Şu kısımdakilerin hepsi işte ayarlar. Genel ayarlar, hemen hızlıca geçelim. Bakın renkler ve ikinci renkler, buradan renklerini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde, hatta bunların da Türkçeleşmesi lazımdı. Bir logoya bir bakalım, tekrar bakalım. Logo, eklentiler, yeni bağlantı aç. Hemen bir bakalım. Bakın gene gelmiş, kurulmuş. Hemen şunu kaldır diyorum. Demo veri yükledikten sonra da büyük bir ihtimalle geldi bu. Tamam, kaldırdık. Şimdi bir bakalım. Yeni diyelim. Bakın şunlar Türkçeleşmesi lazım zaten. Gördüğünüz gibi. Vurgu, tehlike, uyarı, başarı, tamam. Tamam, bunu da kapatalım. Ve bu şekilde işte renkler, stil yani kısımları filan, para birimi, para biriminizi Türkiye para birimi nasıl oluşturuyoruz? Klavyemizde Alt GR basılı tutup T'ye bastığınızda bu şekilde sembol çıkar. Bir yeri kapatmıyoruz değil mi? Kapatmıyoruz herhalde, tamam. Solda demiş, sağda olsun. Ondalık sayıları, tamam. Misafir ödemesini etkinleştir. Bunu açabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz misafir ödemesi de kabul edebilirsiniz. Yani sayfaya direkt kayıt olmadan da ödeme yapıp kursu alabilirler. Ama e-posta tabii ki sistemi, e-posta ile falan kaydolacaklar. Sepet eklendikten sonra ödeme sayfasına yönlendirsin. Bunu da açalım. Şunlar zaten, bakın bunlar burada da yazdığı gibi ücretli versiyonlarına var arkadaşlar, bakın. WooCommerce Checkout, yani şu olsaydı en azından iyiydi. Ücretsiz sürümünde yani. Eğitmenlerin yönetici paneline erişimini kısıtla. İsterseniz kontrol paneline girmesini engelleyebilirsiniz. Bunu açabilirsiniz. Animasyonda sayfa animasyonu, yani bir sayfadan bir sayfaya geçerken bir animasyon çıkıyor. İşte yükleme animasyonu. Size kalmış, açabilirsiniz. Kaydettik. Kurslara geçelim. Kurs ayarları, demo kursları içe aktar. Şimdi kurslara bir bakalım arkadaşlar. Demo verilerde geldi mi hemen bakalım. Gördüğünüz gibi demo veri olarak da zaten kursları aldı. İçeri aldı arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Kurs sayfası. Şimdi eklenti kurulduğu zaman zaten ihtiyaç duyduğu birkaç tane sayfa var arkadaşlar. Şu da şöyle bakalım, ona da hatta sayfalar, öyle bakalım. Tüm sayfalar, yeni sekmede açalım. Bakın kurslar, işte ana sayfa, istek sayfası, kullanıcı genel hesabı, kullanıcı hesabı şeklinde. Bunlar zaten yan taraflarında yazıyor. Eklentinin kullandığı sayfalar bunlar. Bunlar da kurulmuş. Zaten kurulu değilse kurduruyor size zaten sayfayı. Kurslar sayfasını kullanıyor. Onu Türkçeleştirebiliriz tabii ki. Kursların nasıl görünmesini istiyorsunuz? Izgara şeklinde mi yoksa liste şeklinde mi? Onu soruyor size. Satır başına 4 kurs, tamam. Sayfa başına da bunu da 8 yapalım ya da 9'da kalsın, tamam. Daha fazla yükle. Eğer daha fazla kursuz varsa, mesela 9'dan fazla, işte 12, 13 tane, 15 tane, 10 tane neyse, düğme aracılığıyla bastığı zaman diğer kursları da yüklüyor. Kurs stili sayfası, varsayılan ya da üstüne geldiği zaman işte açılan şekilde diyeyim. Bunları şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bir varsayılan olarak yapmanız gereken ayarları yaptıktan sonra bazı ayarları da artık değiştirip öyle göreceksiniz farkı. Ona göre de şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz ama şurada gösterdiğim neredeydi? Şurada gösterdiğim, bakın. Default kart tipi, burada mesela çoğunu gösteriyor size. Bakın şu hover mıydı bu? Üstüne geldiği zaman işte kursun şeylerini falan bu şekilde gösteriyor. Yani bunlar stillerle alakalı bir yerde. Yavaş yükleme, sayfanın işte resimlerin yüklenmesinde falan, işte o. Öne çıkan kursları liste sayfası üstünde. Tamam, öne çıkarsın, yani üst tarafına çıkarsın, tamam. Burada öne çıkan kursların sayısı 3 demiş.
Tamam, öne çıkarsın. Arşiv sayfasında filtreleri etkinleştirsin. Filtreleme sistemi arkadaşlar. Neredeydi? Kurslara gelelim. Bakın bu şekilde filtreleme. Oradan filtreleyebiliyorsunuz. Ya da şöyle bakın, şu şekilde. Buradan da bakabiliyorsunuz. En eski, en yüksek filtreleme yapabiliyorsunuz. Kurs filtreleri, kategori, alt kategori, düzeyler, derecelendirme, durum, eğitmen, fiyat hepsi olsun. Tamam. Bunu da kaydettik. Kurs sekmesi. Sınav ve ödev sonuçlarında emoji göster. Açabiliriz. Burada sınav ödev geçirdi emojisi, mesela buradan böyle bir şey seçebilirsiniz. Şöyle. Kurs sekmeleri. Bu da hemen şuradan bakalım. Bakın şimdi bir tane kursa girdik. Müfredat, SSS, duyuru falan şeyler. Duyuru, yorumlar. Bakın açıklama, müfredat. Bunları isterseniz de kapatabilirsiniz. Yani kullanmak istemediğiniz eğer bir sekme varsa onu da kapatabiliyorsunuz. Kurs seviyeleri işte acemi, orta seviye ve gelişmiş şeklinde. Eğitmenlerin yeni kategoriler oluşturması izin ver. Tamam. Eğer birden fazla eğitmeniniz olacaksa tabii ki, ama sırf kendinize ait mesela bir bireysel kurs oluşturmak istiyorsanız da bunları açmanıza gerek yok. Eğitmenlerin mesela eğitmenlerle ilgili bir şeyiniz yok. Sonuçta sizin bireysel bir kurs sayfanız olacaksa siz yapacaksınız zaten. O yüzden eğitmen bunları açmanıza gerek yok. Birden fazla eğitmeniniz olacaksa, yani dışarıdan insanlar kurs ekleyecekse, onay verecekseniz, eğitmen olarak alacaksanız falan. Ama onları da alırsanız arkadaşlar, dediğim gibi bazı şeyleri kullanmanız için de ücretli versiyonlarını kullanmanız lazım. Neden? Eğitmenlere bir ödeme yapmanız lazım değil mi sonuçta? Oraya insanlar kurs işte ekleyecekler, ders ekleyecekler bilmem ne. Onlara da bir şekilde bilmiyorum nasıl yaparsanız ödemelerini, onlar ücretli versiyonlarında yani. Eğitmenler işte eğitmen yeni soru kategori oluştu, tamam versin. Aynen Presto oynatıcı kaynağına izin versin. Ücretsiz otomatik kayıt olabilir. Bu kapalı kalsın. Temel bilgiler bölümü eklenmesine izin ver. Tamam. Kurs gereksinimleri bölümün eklenmesine izin ver. Bunu da verelim. Hepsini verdik işte. Tercih edilen video. Yani YouTube'dan, Vimeo'dan falan buralardan video alabiliyorsunuz. Bu şekilde, ama mesela eğitmen falan verecekseniz şunları da kapatabilirsiniz. Dış bağlantı olmasın. Çünkü nereye yönlendirecek, edecek art niyetli insanlar da olabilir arkadaşlar. O yüzden onları da kapatın. Dış bağlantı ve gömme olmasın. O kodlar olmasın. Alt yapışkan panelinde şu alt kısımda bir sticker tarzında bir panel çıkar. Orada kursun adını falan bakın. Paneli etkinleştirir. Başlığı etkinleştirebiliriz. Derecelendirme olabilir. Öğretmen olmasın, kategori olmasın, satın al düğmesi olsun. İlgili kurslar, kursun altında mesela girdik. Kursun altında ilgili kurslar, şu kısımda bir yani yönlendirebileceği başka kursları göstersin. Kategori, yazar, seviye bilmem ne. Ya bunu açmaya gerek yok. Random, yani varsayılan karışık olarak gelsin. Kurs tamamlama bildirim için varsayılan resmi. Bunu bir türlü anlayamadım ben ama hani bunu açarsa ilgili kurs tamamlama bildirim için varsayılan resmi dışı devre bıraksın. Şeyde de anlayamadım. Geliştiricinin sayfasında da bunu anlayamadım. Neyse, ona bakmak lazım, işte bir test etmek lazım. Nerede çıkıyor. Bunu da kaydedelim. Kurs oynatıcısı. Burada oynatıcı, yani bir video ile ilgili bir mesela eğitim vereceksiniz. Onunla alakalı. Bakın YouTube'dan videolar için oynatıcısını kullanın. Tamam. Bunu açalım. Ya da Vimeo'dan yükleyecekseniz bu şekilde seçebiliriz. Sınav kısmına bakalım. Sınav stili bir sayfa. Sayfalandırma. Bir sayfa yaparsanız sorduğunuz sorular arkadaşlar aşağı doğru sıralanıyor. İşte 10 tane soru sorduysanız 10 tane soru işte 1 2 3 4 5 diye böyle gidiyor zaten. Ama tek sayfalandırma yaparsanız da birinciyi yaptıktan sonra geçiyor. İkinci soruya geçiyorsunuz. Yani ikinci soruyu görmüyorsunuz aslında. 2 3 öyle gidiyor mesela. Sayfalandırma yapabilirsiniz ya da bir sayfada yapabilirsiniz. Ortam türü dosya yükleme olacak. Evet. Tamam. Onu da kaydettik. LMS sayfaları. Burada eklentinin kullandığı sayfalar.
kullanıcı hesabı, kullanıcı genel hesabı, istek listesi, favori takip listesi yani. Ödeme sayfası, çıkış yapmak, tabi bunları değiştirmemiz lazım. Eklenti kurdu ya sayfaya, mesela şu sayfaları. Nerede sayfalar? Bunları da bakın, çıkış yapmak değil aslında. Ödeme sayfası olarak bunu kullanacak. İsmini değiştireceğiz. Kurslar sayfası Elementor için tamam. Burada da herhangi bir şey yok. Ödeme metotları. Evet. Şimdi dediğim gibi burada bir dezavantajımız var. PayPal zaten kullanamıyoruz. Şerit dediği de Strip, yani Strip kart, onu da zaten kullanamıyoruz ülkede. Kullanılmıyor yani. Türkiye'de açık değil bunlar. EFT olarak Türkçeleştirmişim. Buraya mesela bu şekilde EFT bilgilerini yazıp, yani banka bilgilerinizi yazıp kursu alan kişi oraya EFT yapacak. Yani ne kadar randımanlı olur bilemiyorum arkadaşlar. Ya da çevrim dışı diyor ama çevrim dışı da zaten bir şekilde ödeme almanız lazım. Nasıl ödeme alacaksınız onu belirtmeniz lazım ama yani şunu EFT olarak seçelim. Buraya mesela Google API reCAPTCHA kullanıyor arkadaşlar. reCAPTCHA ile ilgili videom var. Nasıl alınıyor? Sayfaya nasıl kurulur? Onları anlattığım bir video var kanalda. Onu da seyredebilirsiniz. Profiller, öğrenciler kendi kursuna. Bakın, öğrencileri kendi kursuna ekleyin. Bu aslında güzel bir şey. Neden? Daha önce gene bir takipçi arkadaşımız yazmıştı. Bununla ilgili bir kursla ilgili bir şey sormuştu. İstediğim mesela siteye kayıtlı olan öğrencileri istediğim kursu alabilir miyim diye, yani öyle bir imkan var mı diye. Hatta Tutor'da mıydı filan, Tutor'daydı galiba. Ücretli versiyonda vardı büyük ihtimalle o zamanlar. Şimdi bilmiyorum tabii ki. Bu da güzel bir şey. Neden? Şimdi istediğiniz öğrenci mesela bireysel olarak normal bir kurs sitesi ama bir dernek olabilir, başka bir şey olabilir, hani böyle bir kurum olabilir falan. Oradan öğrencileri mesela kurslara atayabilirsiniz. Şu kursu alacaksınız, bu kursu alacaksınız falan. Bu şekilde olabilir. Güzel bir şey yapmışlar bunu da, bakın. Eğitmen öğrenci dersi e-posta ile eklemek için hesapta bir araca sahip olacaktır diyor. Bunu güzel düşünmüşler. Eğitmenler arşiv sayfası. Burada eğitmenler için bir sayfa oluşturacağız. Evet, bir tane sayfa oluşturacağız. O sayfayı oluşturmuyor çünkü. Değil mi? Yok, tabii. Aynen. Eğitmenler için bir sayfa oluşturacağız. Abonelik sayfasını iptal et. Bu da şimdi ücretli versiyonunda, sürümünde var. Bir abonelik yönetimi, hani eklentileri var. Kanalda zaten bayağı iki tane miydi? Üç tane mi? Üç tane herhalde olması lazım. Hatırlayamıyorum tam. Bununla ilgili eklenti var zaten. Üyelikleri yönetme, abonelikleri yönetme ile ilgili diye video var arkadaşlar. Ama ücretsiz sürümde zaten kullanamıyorsunuz bunu. O yüzden de buna ihtiyacımız yok. Yan profil menüsü dediği de şu arkadaşlar. Burada var mı bizde? Yok. Şunda olabilir. Neredeydi? Bakın yan şu kısım. Bunu açabiliriz. Açalım. Misafir kullanıcılar için yan profil menüsü, tamam. Sol tarafta, oradan da rengini ayarlayabiliriz. Okay. Hatta şöyle de bakalım sayfaya da. Yenileyelim. Bakın bu tarafa geldi yani. Tamam. Genel yetki kısmına bakalım. E-posta onayını etkinleştir. E-posta onayını etkinleştirdiğinizde kaydolduğu zaman bir e-posta gönderiliyor hesaba. Orada onaylanması isteniyor. Ama orada dezavantaj, dediğim gibi başlıklar İngilizceydi denemelerinde. İçeriği Türkçe ama başlıklar İngilizce. O biraz sıkıntıydı. Onu da bilmiyorum nasıl çözülür. Ya da onay vermeyeceksiniz ama gene e-posta göndereceksiniz bir şekilde. Eğitmen kaydı yapacaksanız bunu açıyorsunuz. Ön moderasyonu. Evet, yani başvuruda bulunulacak. Siz de bakacaksınız. Çünkü orada uzmanlık alanını soruyorsunuz. Derecesini soruyorsunuz yani. Eğer işte onaylayabilirsiniz ya da onaylamazsınız. O yüzden de yönetici. Bunu da açmanız lazım bence. Öğretim elemanı kayıt formu ayrı sayfada göster. Tamam, bunu da ayrı sayfada olsun. Bunun için de bir sayfa oluşturabiliriz. Eğer açmazsanız da bakın, öğretim elemanı kayıt formunu ayrı sayfada göster. Direkt olarak bunu açmazsak giriş kısmında oluyor. Oradan başvuru yapabiliyor ya da ayrı sayfadan başvuru. Bakın, öğretim elemanı kayıt formu kısa kodu. Şunu alıp
başka bir tane sayfa oluşturup oraya yapıştırabiliriz. Bunu alacağız, bir tane sayfa oluşturup kodu içine yapıştıracağız. Ayrı bir sayfa da olacak. Ona da ana sayfada menülerde mesela şuraya eğitmen ol falan diyebiliriz. Öyle bir şey yapabiliriz. Tamam, bu şekilde olsun. Sosyal giriş ücretli versiyon, ücretli sürümünde var. Yani eklentilerinde var. Profil menüsü. Burada da şöyle güzel bir şey yapmışlar. Eğer mesela eğitmen profil menüsü, bunlar istenilen kısımları, istenmeyen kısımları kaldırabilirsiniz. Ama bunların hepsini zaten ücretsiz sürümünde olduğu için kullanacak. Ama örnek olarak veriyorum tabii ki. İstek listesini istemiyorsunuz mesela. Hani bunun kaldırılmasını istiyorsunuz. Bu tarafa çektiğiniz zaman kaldırıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Buradan bakın görebiliyorsunuz ana bölüm neleri, gösterge panelini zaten kaldıramazsınız. O kilitli kalıyor. Bakın bu şekilde öğrenme alanı, oradan bu tarafa çekip o tarafa alabilirsiniz. Sertifika gene ücretli versiyonunda. Ödeme alanı gene ödeme yani kısmı. Gizlilik politikası, şunu da hemen Türkçeleştirelim bari. Gizlilik politikası da şöyle, şunu seçelim. Tamam. Gizlilik politikası WordPress kurulduğunda zaten, yoksa da WordPress üzerinden kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmında mıydı? Araçlarda mıydı? Ayarlar, gizlilik, şuraya bastığınızda gizlilik sekmesiyle ilgili bir sayfa oluşturuyor size. Kısa kodlar. Burada işte ihtiyacın, sayfayı özelleştirmek istediğinizde diyelim ya da birden başka sayfalar oluşturacaksanız short kodları kullanacaksınız arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Gerçi dediğim gibi Elementor üzerinde de Elementor eklentileriyle de oluşturabiliyorsunuz sayfaları ve içe dışa aktarma var. Başka da ayarlar kısmında bir şey yok. Bunlar da ücretli. Yani settings alanının arkası altında olanlar işte bak, ücretli versiyonda. Tamamdır. Ayarları kaydetti. Şimdi ne yapalım? Sayfaları bir düzeltme yaparız arkadaşlar. Bir sayfaları düzeltelim. İhtiyacımız olan sayfaları oluşturalım. Mesela bir eğitmen sayfası oluşturacağız. Onları yapalım. Ondan sonra da artık kurs oluşturmaya geçelim. Yani bir kurs oluşturalım. Ders oluşturalım. Hatta şöyle şuradan bakın, kurslar, dersler, hemen bakalım. Kısaca bir geçelim şunları da. Kursu oluşturmadan da mesela burada dersler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Güzel yanı. Yani illa bir kurs oluşturacağım diye bunları da ilk önce derslerinizi hazırlayın. Mesela hazırladığınız dersleri buraya ekleyebilirsiniz. Testlerinizi de ekleyebilirsiniz. Bakın testler, sorular mesela, bunları oluşturabilirsiniz. Oluşturduktan sonra mesela kursu daha hızlı da geçebilirsiniz. Yani kurs oluşturmada, pardon. Kursu oluştururken daha hızlı oradan mesela çekebiliyorsunuz. Güzel. Hani derslerden hangi dersleri işleyecekseniz buluyorsunuz. Eklediğiniz dersleri kursa ekleyebiliyorsunuz mesela. Daha hızlı oluşturma imkanınız da olabilir. Bakın kurs kategorisi, soru kategorisi, eğitmen istekleri, siparişler, yorumlar filan. Ya biraz böyle hani fazlaymış gibi geliyor. Ama bir düzene oturttuğunuz zaman zaten ayarları yaptınız, bitirdiniz. Düzene oturttuktan sonra da hiçbir sıkıntı yok. Yalnızca artık kursları ekleyeceksiniz, o kadar yani. Şimdi o sayfaları düzeltelim, sayfaları oluşturalım. Ondan sonra da kurs ekleme işlemine geçelim arkadaşlar. Sitemizin sayfalar kısmına geldik. Şimdi burada örnek olarak ben bir tane düzeltme yapacağım arkadaşlar. Bir sayfanın işte ismini ve linkini düzelteceğim. Ondan sonra diğerlerini zaten düzelteceğim de bir tanesini örnek olarak göstereceğim. Çünkü diğer kısmı hepsini göstermeyeceğim. Hızlıca geçeceğim. Hemen şimdi şunu değiştireyim. Hatta şunun da değişmesi lazım. Biliyorsunuz ödeme sayfası çıkış yapmak diye yani çevirmiş. Öyle olmaması lazım. Önce şu kurs sayfasını düzenleyelim. Düzenle diyorum. Sayfa ismi kurslar diyeceğim. Adres yolunda bakın arkadaşlar. İsmi değiştirdikten sonra da adres yolunu da değiştirin. Hatta şöyle silebilirsiniz. Güncelle diyorum. Bakın yeni ismi aldı. Adres yolunu aldı. Bu şekilde kaydettikten sonra tekrar geri döndüm. Hatta bakın şöyle yapalım. Kurslar. Görüntüle diyorum. Yeni bir sekmede açalım. Bakın kurslar şeklinde değişti. Böyle sayfaları, eğer yabancı isim varsa yabancı ismi değiştirin. Ayrıyetten de adres yolunu da değiştirin. Yani yoksa eski adresi kullanır. O şekilde. Bunları da değiştirebiliriz. Şimdi ben hemen buraları hızlıca geçeceğim. Ondan sonra da bir menüyü düzeltiriz. Menü ekleriz.
Hatta burada bir sayfa ekleyeceğiz. Eğitmenler için başvuru sayfası falan ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu da yapacağız. Abi ben buraları hızlı geçeceğim. Düzeltmeleri yaptım. Şimdi yeni bir sayfa ekleyelim. Eğitmen başvuruları için. Veya eğitmen ol diyorum. Şöyle taslak olarak kaydetsin. Şöyle kısa kod. Hemen bir kısa kod. Bakın ayarlarda profiller, eklentinin ayarlar kısmında bakın. Profiller yetki kısmında bakın şurada öğretim elemanı kayıt formu kısa kodu. Şunu alacağız. Kopyalandı diyor. Şuraya yapıştıralım. Kaydet diyelim. Yayınlayalım hatta. Yayınla diyelim. Sayfayı görüntülesin bakalım. Sen zaten eğitmensin demiş. Yani şöyle yapabiliriz. Bağlantıyı yeni özel pencerede açalım. Yani gerçi link eklemedik ama şöyle yaparız o zaman. Adres yolunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi eğitmen başvuru formu bu. Burada işte bakın derecesi ya da uzmanlığı bilmem ne falan bunu gönderecek. Kontrol panelinde bize talep gelecek tabii ki. İstek gelecek. Eğitmen isteği talebi gelecek. Oradan bakacaksınız. İsterseniz onaylayabilirsiniz. Onaylamazsınız. Bu şekilde. Şimdi bir de menü ayarlayalım arkadaşlar. Şu ana sayfa şurayı menülerinde en azından elimizin altında olsun. Onları da yapalım. Bulunsun. Sonra da artık bir kurs ekleme işine başlayalım. Çok fazla da uzatmayalım çünkü. Home ana sayfa. Şöyle bakalım. Eğitmen ol. Şunu alabiliriz. Başka da bir şey yok zaten. Farklı sayfalarda dediğim gibi yaratabilirsiniz, oluşturabilirsiniz yani. Onu da Elementor sayesiyle yapabilirsiniz. Kaydet diyorum. Sayfayı bir yenileyelim. Ana sayfa kurslar, kurs ekle, eğitmen ol. Tamam. Kurs ekle dediğinizde kurs ekleme hemen oraya geçiyor. Neyse. Geçtik. Kurslara bakalım. Bu şekilde. Filtre kısmı. O bu. Tamam. Ana sayfa. Menümüzü de hallettik. Menülerde tamamdır. Sayfada zaten ayarlamaları yapacağız ama en sona bırakacağım ben. Biraz hani Türkçeleştirmesini falan yapalım. Artı sayfada Elementor'la ne ekleyebiliriz mesela? Onu yapabiliriz. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Onları göstereceğim. Ama artık bir kurs ekleme işine başlayalım diye düşünüyorum. Kurs ekleyelim. Ondan sonra da bir testini falan yaparız. Sitemize yeni bir kurs ekleme yapalım şimdi. Kurslara geliyorum. Eklentimizde kurslar, dersler o şekilde gidiyor görüyorsunuz. Yeni kurs ekle diyorum. Şunu kapatalım. Kurs bilgileri, kurs adı, işte ondan sonra kategorisi, seviye falan bunları ayarlayacağız. Şimdi başlangıç seviyesi böyle. Kursumuzun ismi de hemen şöyle alalım. Kurs adını girelim. WordPress'e giriş, kendi web sitenizi oluşturun diye bir kurs oluşturuyorum arkadaşlar şimdi. Kategori, tabii biz daha önce kategori hazırlamadık ama şimdi bir tane kategori oluşturabiliriz. Bakın artı işaretine bastığımda kategori adını verin. İsterseniz halihazırda olan bir tane de ekleyebiliriz. Buraya WordPress diyorum mesela. WordPress olsun. Kategori ekle. Tamam, WordPress kategorisinde seviye seçelim. Acemi olsun. Farklı seviyelerde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela başlangıç tamam, acemi ne var? Acemi orta seviye, gelişmiş mesela uzman seviyesi, işte ne bileyim başlangıç seviyesi, o bu falan farklı şeyler de yazabilirsiniz. Bir tane ana sayfada göstereceğimiz yani kursun sayfasını göstereceğimiz bir resim. Hemen onu seçelim. Bir tane resim seçtik ve oluştur diyorum. Kursumuzun aslında girişi yapıldı. Şimdi müfredat dediği kısım arkadaşlar kursun yani konu başlıklarını olarak düşünebilirsiniz. Kaç tane konu başlığı olacak mesela, örnek olarak WordPress'in temelleri örnek olarak bir konu başlığı. Şimdi bu konu başlıklarının altında da dersler olacak. Öyle düşünün. Buraya yazalım. Başlık WordPress'in temelleri. Ve altında bu konunun altında işte dersler, soru, video falan şeklinde o tarz şeyleri ekleyeceğiz. Şimdi bir tane bu, başka bir konu daha ekleyelim. Bakın yeni konuyu da alt kısımda yeni kısım diyor. Şuna bastığınız zaman hemen buraya bir tane daha oluşturdum.
Gördüğünüz gibi. Şimdi iki tane mesela konumuz var. Ders ekleyelim şimdi. Artık ders eklemeye geldi. Şimdi bu konunun altında WordPress'in temellerinin konusunun altında nasıl bir ders vereceğiz? Yani eğitim şeklimiz nasıl olacak? Yani video şeklinde mi olabilir? Aslında hepsinden de olabilir. Hiç fark etmez. Metin dersi bize zaten ücretsiz sürümünde metin, video ve sınav şeklinde 3 tane şey var zaten. Seçeneğimiz var. İşte bakın bunlar hep ücretli sürümünde. Ders akışı, Zoom var mesela. Google varmış, ödev varmış filan. Bir tane metin dersi hazırlayalım. Metin dersi, ondan sonra bir video dersi, sonra da bir soru şeklinde yaparız. Dersimizin adı, metin dersi, ders adı, dersimizin adı ne olsun? Ders konusu WordPress, şunu alayım. WordPress nedir ve nasıl çalışır? Bakın ders şu kısımsa soru cevap diye geçiyor. Oraya da bir tane örnek yapacağız zaten. WordPress nedir ve nasıl çalışır? Dersin süresi kaç saat? İşte 30 dakika diyorum. 30 dakika. Ders ön izlemesi. Herkes bu dersi görebilir. Tamam, görsün. Dersin kısa açıklaması. Bir kısa açıklama. Şunu aldık. Şöyle yapıştım. Bu derste WordPress'in ne olduğunu bilmem ne carçurt. Onu anlatacağız. Tamam. Bir de uzun içerik lazım. Burada da derste eğer kullanılması gereken materyal varsa onlara bakın. Bilgisayarının dosyaları. Yani karşı taraf dersi aldığında indirebileceği materyal. PDF olabilir. Bir text dosyası olabilir. Bir Excel tablosu olabilir. Ne bileyim işte hani bu tip tarzda dosyalar varsa onları da buradan yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Birinci dersimizi şöyle bir oluştur diyelim. Soru cevapta mesela şuraya bir tane soru soralım. WordPress nedir? Soru girdik mesela. Böyle bir şey. Kursun sayfasında soru kısmında gözükecek bu mesela. WordPress nedir diye bir şey sormuşuz. Orada insanlar cevap verebilecekler yani. Kurs alanlar cevap verebilecekler. Bu genel olarak düşünün mesela. Bu test şeklinde değil. Test değil bu aslında. Yani burada bir bilgi şeyi yoklaması gibi bir şey ya. Öyle bir şey düşünün. Bakın şimdi bir tane ders ekledik. Şimdi bir ders daha ekleyeceğim ama şuradaki arama materyalleri ne mesela? Bakın buraya bastığınızda daha önceden videoda da söylemiştim. Daha önceden de mesela derslerinizi oluşturabilirsiniz. İşte soru bankasını soru oluşturabilirsiniz. Video mesela kısımda bir şeyler oluşturabilirsiniz. Bakın şu video eğitim, video dersi öyle diyeyim şu işaretli olan video dersleri. Bunlar metin dersleri. Bu şekilde eğer soru varsa da o da bakacağız şimdi. Soru yok muymuş? Yok, vardır herhalde. Tip demiş. Ders sınav bakın. Sınav şeklinde bakalım. Bir tane diyor. Yok. Ders. Neyse biz oluştururuz olmazsa canım. Dersler, güncel materyaller. Soru yok muymuş? Yok. Neyse oluştururuz. Bir ders daha ekleyelim. Ne ekleyelim? Mesela bir video dersi ekleyelim bu sefer de. Bakın işareti görüyorsunuz. Video dersimizde ne olsun? Web sitenizi oluşturma. Buradan kaynak seçin diyor. Mesela YouTube'dan mı nereden çekeceksek videoyu. Vimeo'dan, YouTube'dan mesela kendi sitenizden olabilir. Fark etmez. YouTube'dan dedim. YouTube URL'sini girin diyor. Hemen buraya bir tane video URL'si bulacağız. Aldık buraya yapıştırdık. Dersin süresi gene bu da 30 dakika olsun neyse. Ön izleme isterseniz açabilirsiniz mesela. İsterseniz açmazsınız. Kapalı kalsın bu sefer de. Buraya gene bir kısa içerik, gene uzun içerik ve gene aynı şekilde bunları da dolduruyorsunuz arkadaşlar. Gene burada da soru cevap yapabilirsiniz. Bakın video dersi. Birincisi metin dersiydi, ikinci video dersi. Bunu da oluştur diyorum. Şimdi bir ders daha ekleyelim. Bu sefer de sınav yapalım. Bir tane sınav oluşturalım. Sorular, ayarlar bilmem ne demiş. Sorular. Teste soru eklemeden önce oluştura tıklayın demiş. WordPress giriş diyeyim. WordPress giriş. Giriş soruları. Soruları diyelim mesela. Sorular oluştur diyorum. Bakın. Buradan şimdi soru bankası dediği şuna bastığınızda bakın, soru sayısını seçin 5. Kategoriler seçin. Daha önceden oluşturulmuş bir soru kısmı var. Soru bankası var arkadaşlar. Bakın 65-48. Şimdi hemen şöyle yapalım hatta.
Başlangıca geleyim. Eklentimize gelelim. Sorular. Bakın. Sorular, soru kategorisi. Görüyor musunuz? Soru kategorisi. 65-48. Mesela daha önceden oluşturmuş. Mesela buraya bir WordPress soru kategorisi oluşturabilirsiniz. Tüm WordPress ile ilgili soruları bu kategori içerisinde olur. Kursu açmadan önce dediğim gibi buradan mesela oluşturabilirsiniz. Derslerinizde sorularınızı, soru bankasını, şudur budur. Sorular mesela bakın bir sürü soru var burada. Soru bankasını kaydetmiş. Kategorileri seçin. Bir tane 65-48 vardı mesela. Buraya seçebilirim. Oluşturacağım soruları banka adını demiş. Soru bankası adını girin demiş. Ama biz yani şu an sorumuz yok. Biz ilk önce sorumuzu bir oluşturalım. Kapattım. Önce bir sorumuzu oluşturalım. Bakın tek seçim. Burada da güzel olmuş. Tek seçim, çok seçimli, doğru yanlış eşleştirme. Bunlar bayağı yapmışlar yani. Anahtar kelime, boşluğu falan. Tek seçimli bir tane örnek yapalım. Sorunuzu girin. WordPress ücretli midir diye. Attım kafadan şimdi de neyse yani. Ücretli midir diye sorduk. Yanıt ekle. Evet. Bakın. Ekle diyorum. Şimdi ilk seçeneğimi doğru olarak kabul eder. Hayır. Diyorum. Yani isterseniz seçenekleri arttırabilirsiniz. Farklı bir şey de yapabilirsiniz. Ama hangisi doğruysa onu seçin arkadaşlar. Bakın. Evet ya da doğru. Şuraya açıklamada ekleyebilirsiniz mesela. Öyle güzel yanı var. Farklı kategori yani farklı tarzı sorular oluşturabilirsiniz. Bunu da buraya kaydetsin örnek olarak. Kaydet diyorum. Ayarlarına bakalım. Bakın sınav açıklaması. Yani tabii ki birden fazla sorular yapacaksınız ki böyle hazırlayacaksınız. Ondan sonra mesela ayarlarda sınav açıklamasında işte sınav süresi kaç dakikada bitmesini istiyorsunuz. İşte saat bir dakika mı neyse. Sınav stili bakın sayfalandırma global yani varsa ayarlar kısmında yapmıştık. Tek sayfa üzerinde yapabilirsiniz ya da sayfalandırma. Soruları rastgele mesela rastgeleştirsin doğru. Doğru yanıtı göstersin. Ha, bunu tabii burada birden fazla soru yapmanız lazım. Şöyle bir 3-5 tane 10 tane soru yapıp ondan sonra ayarlar kısmına geçip buraya bir açıklama sınav süresini işte 1 saat diyorum. Sınav stili varsayılan bunları geçme notu mesela 10 tane sordunuz. 10'ar puan olsa işte bunu 50 puan desek 50 puan tekrar alımdan sonra kesilen puanlar. Tekrar alımdan sonra ya öyle bir şey yok. Yapmayacağız. Yani 15 tane soruyu bilmesi lazım yani. Değil mi? Tabii. Geçme notu yüzde olarak 50 olursa 5 oluyor. 5 soruyu bilmesi lazım. Burada da dersin içeriği yani buraya bir şey de yazabiliriz. Tamam. Kaydet dedim. Soru cevap burada da var gene aynı şekilde. Öyle kalsın. Bir tane soru sorduk mesela. Başka ne ekleyebiliriz? Başka da bir şey ekleyemiyoruz zaten. Metin, video ve soru şeklinde. Aynı şekilde başka bir konu ekleyip konunun altına bu şekilde gene ekleyebiliyoruz. Kursu oluşturduk aslında. Yani içeriğini oluşturduk, dersini falan oluşturduk, müfredatını oluşturduk. Şimdi üst tarafta bakın üst menüde Damla diye bir kısım var. O ücretli versiyonunda geçtik. Ayarlar kısmına geçiyorum. Ayarlar kısmında yine başlangıçta yaptığımız bakın bu şekilde. Şimdi buraya bir tanım yani uzun bir tanım gireceğiz. Uzun bir tanım oluşturduk. Ders süresi 1 saat. Dedim video süresini de kaç dakika? 20 dakika mesela. Dakika dedim. Örnek olarak. Resmimiz zaten var. Acemi seviyesi tamam. Kurs alıntısı demiş. Bir şöyle kısa bir şey. Şöyle bir şey ne bileyim olabilir. Kurs gereksinimleri mesela gereksinim ihtiyaç varsa mesela ne olabilir? Böyle bir şey lazım. Hedef kitle başlangıç ne diyelim oraya bir şey yazabiliriz. Yani hedef kitleniz ne olabilir? İnternet sitesi yapmak isteyenler o bu falan bunları yazabilirsiniz. Yani isterseniz kapatırsınız yani bunu da. Şey değil sıkıntı değil. Ayarlardan mesela hedef kitlenizi de göstermeyebilirsiniz de yani. Şöyle bir şey yaptık. Neyse kurs durumu yeni özel sıcak demiş. Sıcak olsun. Başlangıç tarihini seçelim. Bugünden itibaren bitiş tarihi vermiyorum. Buraya da bunlar da fake aslında yani sahte mevcut öğrenciler atıyorum 25. Kurs görünümü de 25.987 olsun.
Öne çıkan, bakın bir tane zaten öne çıkan kursumuz var. Ücretsiz versiyon sürümünde olduğu için bu şu an. Öne çıkan kursların kotasına ulaştınız diyor. 3 tane mi varmış yani? Bir tane kursa bir öne çıkanlar rozet eklemek için bunu etkinleştirin demiş. Ama etkinleştiremiyoruz tabii ki. Diğer kurslardan bulmamız lazım. Kaldırıp öyle eklememiz lazım. Neyse kaydet diyelim. Tamam, burası bitti. Fiyatlandırmaya geçiyorum. Tek seferliğin olsun. Evet. Hype Membership. Pro eklentisini yüklü değil diyor. İşte burada Pro sürümünü istiyor arkadaşlar, eklentinin. Bu eklentiyle ilgili videom var kanalda. Bunun da ücretli sürümünü istiyor tabii ki. Yani biz kuramayacağız. O yüzden tek seferliğine satın alın diyoruz. Buna da 7500 diyorum. Ondan sonra indirim de var, hatta 6500 olsun. Tamam, kaydet diyorum. Başka bir şey yok zaten burada. Sıkça sorulan sorular var. Oraya da hemen bir tane bir şey yapalım. Şunu alalım. Oluştur. Sorumuz. Sorulan soru bu mesela. Çok sorulan. Hemen şöyle bir şey aldık. Cevabı yapıştırdık. Kaydet dedim. Yeni soru, buradan birden fazla ekleyebilirsiniz. Uyarı kısmı. Uyarı, ne uyarısı yapacağız? Gene şöyle yapalım. Bir şey alıp yapıştıralım. Boş durmasın yani orası da. Tamam, kaydettik. Görünüme bir bakalım. Bakalım nasıl gözüküyormuş. WordPress'e giriş, kendi web sitenizi oluşturun. Eğitmen, 25 öğrenci var. 0 yorum. Müfredat. WordPress nedir? Bakın, uzun versiyonu. İlgili kurslar. Hedef kitlemiz. Kurs gereksinimleri. Temel bilgisi. Acemi. Gayet iyi müfredatı gösteriyor bu şekilde. Bakın şöyle. Web sitesini burayı açmamıştık değil mi? Açmış mıydık? Tamam. Tamamlama ve sonraki. Bir de gerçi özel sayfadan açmamız lazım ki bakalım nasıl gözüküyor. Bakın bu şekilde gayet iyi. Tamamla ve sonraki. Sorular kısmı geliyor. Bakın. Testi başlat diyorum. Hayır dedim. Gönder dedim. Gönder diyorum. Tamam, %100 bilmem ne falan, bak. Gayet güzel yapmışlar yani. Bitti tamam. Müfredata geldik. Bu şekilde görebiliriz. Yani başka güzel yapmışlar. Evet, şöyle tamam. Bitirdik, artık yayınlayabiliriz. Yayınla diyelim yani. Eğitmen sayfası, ana sayfa. Bu şekilde gözüküyor bakın. 25 öğrenci vardı. 25.988, 6.000, 7.500 olmuş bilmem ne filan. Bakın. Öyle. Sanırım anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani kurs sayfası bu şekilde oluşturabiliyoruz gayet. Yani ilk başta biraz şey gibi ama ondan sonra alıştıktan sonra bir de böyle önceden kurs kategori soru bankalarına işte dersleri falan, testleri falan yaptığınız zaman, hazırladığınızda kursu oluşturmak çok hızlı olur ya. Acayip hızlı andırırsınız olayı. Yani onda gözünüz korkmasın yani, öyle diyeyim. Kurs oluşturmada başka yapacağımız bir şey yok. Başka bir şey yok yani, evet, bence de. Şey yapalım, şimdi bir tane test olarak yaparız. Test olarak bir giriş yaparız. Sayfaya bir kayıt oluşturalım, bakalım nasıl çalışıyor. Ondan sonra da bir kurs satın alalım. Ondan sonra eğitmen başvurusu yapalım. Hatta eğitmen başvurusu yaparız. Onları bir deneyelim. Kursumuzu oluşturduk tabii ki. Ekledik, derslerimizi ekledik filan. Şimdi dışarıdan yeni bir özel pencere açtım. Yeni bir özel pencereyle siteye, yani sayfaya kayıt olacağım. Kurs satın alacağım. Ama şimdi birazdan bir hatayla karşılaşacağız. Normalde en sona bırakmıştım onu. Yani ana sayfa düzeltmelerini en sona bırakmıştım. Linkleri falan o zaman düzeltecektim ama şimdi giriş yapmamız için tabii ki ihtiyaç doğdu. Neden bahsediyorum?
Bakın şimdi giriş ya da kayıt yapmak istiyorum siteye, değil mi? Linkleri değiştirdiğimiz için, yani isimleri değiştirdik, linkleri değiştirmedik. Sonuçta 404 hatası alıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha örnek göstereyim. Mesela bakın, bu linkte ne yapıyor? Geliştiricinin sayfasına gidiyor arkadaşlar. Bunların normalde ben en son değiştirecektim ama en azından şu giriş kısmını ya da kayıt ol kısmını değiştirmemiz lazım. O yüzden şimdi şunu kenara alalım. Gelelim kontrol paneline. Şimdi bu alanı nasıl değiştireceğiz tabii ki? Elementor ve Elementor Header Footer eklentilerini kurmuştu biliyorsunuz. Şimdi burası da, bu kısımda zaten Elementor Header Footer'la yapılmış bir kısım. Tamam, burası menü ama şu kısım bakın. Yani logo kısmı ve artı buradaki giriş kayıt ol kısmı header kısmında. Yani eklentimizi ilk önce bir şöyle bulalım. Elementor, bakın görünüm, özelleştir yapmıyoruz. Aslında özelleştirden de görebilirsiniz ama oradan düzeltemezsiniz. O yüzden de Elementor Header Footer kısmına giriyoruz. Buraya girelim. Bakın footer alt kısım, yani sayfanın en alt kısmı. Şurası, şu alan arkadaşlar. Bu eklentiyle tabii ki özelleştirebilirsiniz. Bakın hem header kısmını, yani üst kısmı, hem de alt kısmı özelleştirebilirsiniz. Header kısmı, bakın şimdi bunu Elementor'la düzelteceğiz. Elementor ile düzenle diyorum. Elementor'u da yükledi sonuçta, biliyorsunuz. Tamam. Bakın eklenti burada. Böyle atalım şunu da bu tarafa. Hatta logoyu bile değiştirebiliriz şimdi. Şimdi şunu bir değiştirelim. Eklenti, yani buraya eklenmiş zaten. Bakın edit site yetkilendirme bağlantıları demiş. Linki görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim, yani şurası bizim linkimiz ama şurayı değiştirmemiz lazım. Onu nasıl bulacağız tabii ki? O da var. Onu da nasıl bulacağız? Hemen başlangıç, şöyle bir başlangıca gelelim. Başlangıç, evet. Sayfalar. Kullanıcı hesabı, bakın. Kullanıcı hesabı. Şöyle görüntüle diyorum. Bağlantıyı yeni sekmede açsın. Şu kısmı alacağız. Aslında şöyle komple alalım hatta. Kopyala diyorum. Buraya komple yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde bakın, kullanıcı hesabı. Tabii ben şimdi giriş yaptığım için otomatikman hemen aldı beni. Gösteriyor. Şimdi giriş, hatta giriş yap. Kayıt ol diyelim. Kayıt ol diyelim. Bu şekilde. Buradan isterseniz stilini falan değiştirebilirsiniz. Profil simge boyutu demiş. Tamam. Yani özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde mavi, beyaz, bilmem ne falan. Hatta bakın şimdi güncelleyeceğim. Özel pencereden tekrar bakacağım buraya. Yenileyelim sayfayı. Bakın giriş yap, kayıt ol. Şimdi bastığınız zaman giriş yap ya da eğer zaten kayıt olduysa, yani siteye kayıt olmuşsa, abone olmuşsa giriş yapabilir. Ama hiçbir kaydı yok. Kayıt ol diyorum. Buradan e-posta, kullanıcı adı falan, işte bunlar. Şimdi buradan artık devam edelim bence. Evet, bu kalsın. Burada kalsın. Şöyle, hatta logoyu da değiştirelim ya. Girmişken logoyu da değiştirelim. Bir tane logo halledelim hemen. Logo. Şöyle bulalım. Tamam, bir tane logomuz var zaten. Değiştir diyorum. Koyabiliriz. Seçtim. Tamam. Güncellesin. Artık özel pencereden devam edebiliriz. Geldi logomuzda. Tamam, düzelttik buraları. Şimdi kayıt bir olalım. Onay bağlantısı gönderildi. Lütfen e-posta adresinize gönderilen talimatları izleyin. Şimdi e-postaya bir bakalım tabii ki. Hemen programımızın e-posta açıyorum. WordPress hesabınızı etkinleştirin demiş. Lütfen hesabınızı bu bağlantı üzerinden etkinleştirin. Bla bla bla. Gelmiş. Bakın quiz complete. Yani şunlarda Türkçe olsaydı iyiydi. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Şu linki alalım. Hemen özel pencerede şuraya yapıştıralım. Onaylayacağız çünkü. Tamam. Onaylandı. Hatta e-postaya bakalım tekrar. Yeni bir kullanıcı hesap açmış. Hesap açıldı. Yiğido, tamam. Onlar da geliyor. Güzel. Kayıtlı kursa kurs falan yok şimdi. Şöyle tekrar
Bir bakalım, beğendiğimiz kursu alacağız tabii ki, değil mi? Şimdi bu kursu beğendik. Bu kursu ön izleyin demiş. Bir ön izleyelim bakalım. Bakalım 25 öğrenci bilmem ne eğitmen. Tamam işte bla bla. Bakın kursu al falan buradan. Bunları hep ayarlar kısmından yapmıştık arkadaşlar. Sticky yapışkan menü gibi. Tamam, hoşumuza gitti. Kursu alalım. Sepete yönlendirdi bizi. Ödeme kısmı işte dediğim gibi biraz sıkıntı. Şimdi burada işte aslında en büyük sıkıntılardan biri bu. Normalde WooCommerce üzerinden olsaydı biliyorsunuz WooCommerce'te siparişi tamamladığınız zaman size bir bilgi geliyor. Zaten bir hani nasıl diyeyim fatura tarzında ödeme bilgileri falan geliyor. Burada yalnızca yani şu sayfayı kapattığınız zaman şunu kaybediyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir daha göremiyorsunuz. Onu anlayamadım. Yani niye öyle? İşte artık ücretli sürüme yönlendirme olabilir. Yani satış politikası olabilir. Bunları bir kere kaydetmeniz lazım. Yani müşteri olarak şimdi gelen ben buradan kurs alacağım. Satın al diyorum. Siparişiniz oluşturuldu. Yönlendiriliyorsunuz. Bakıyorum şimdi profil sayfama geçeyim. Kayıtlı kurslar, kayıtlı istek sitesi mesela siparişlerim. Anahtar diyor burada. Tamam bakın anahtar kursa yönlendiriyor. Askıda olduğunu yani onay EFT işte gelecek site yöneticisi sahibi artık kursun sahibi onaylayacak arkadaşlar. Şimdi burada normalde ya şey olsaydı iyiydi burada. Bu siparişleri verdiniz ama hani ödemeyle ilgili bir bilgilendirme falan yapılabilse iyi olurdu. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi gene bir e-postamıza bir bakalım ama. Hemen bir bakalım. Ne diyor? Bu bizim siparişimiz tamam. Sipariş verdik şimdi. Siparişiniz kabul edildi diyor. Okey. New order diyor bakın. Yani yeni sipariş. Bu da site yönetimine giden Yiğido kullanıcısından yeni sipariş. İşte bunlar biraz can sıkıcı ama yani e-posta sistemi gidiyor. Şimdi burada site yönetimine geçelim. Geldik nerede? Sayfalar. Hemen eklentide şöyle başlangıç seviyesine geleyim gene. Aslında burada şimdi bir şey daha gene eksik olanlardan biri. Gelen siparişlerin en azından bir ikaz olması lazım arkadaşlar. Burada tamam e-posta üzerinden geliyor ama burada da bir uyarı siparişler kısmında mesela bir ne bileyim kırmızı 1 falan 2 3 5 yazabilir. Geldikçe sipariş geldikçe falan. Öyle bir şey olabilir. Ya da kontrol panelinde bir şey olabilir. Başlangıç kontrol panelinde şu burada bir şey olabilir. Yani bir uyarı falan olabilir. Burada da öyle bir şey yok. Yani bunlar tabii ki yani sonuçta ücretsiz sürümünü kullanıyoruz. Tabii ki yani çok bir şey beklememek lazım ama ya bunlar da güzel olurdu bence. En azından insanları teşvik edebilir mesela. Bu tip şeyler yapıldığı zaman ücretli sürümünü almaya da teşvik edebilir. Öyle düşünüyorum ben. Siparişlere girelim. Bakalım. Evet bir tane sipariş gelmiş. Bakalım. Şaşırdık mı? Çok şaşırdık. Sipariş geldi. Burada yazıyor işte sipariş anahtarı, tarihi, saati filan askıda. Bize EFT geldi işte bilgileri geldi şudur budur geldi. Ne diyoruz? Askıdan demek hemen tamamlanmış diyoruz. Bakın altın 500 lira bilmem ne filan güncelle diyorum. Bu şekilde şimdi güncellendi. Hemen müşteri tarafına geçiyorum şimdi. Sayfayı yeniliyorum. Tamamlanmış diyor. Kursumuza gidelim. Kursu başlat dediğinizde kurs başlıyor arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi. Hatta video da var işte bakın YouTube'dan çektik bunu. Burada YouTube'dan çektik ama aslında bakın güzel sağa tıklıyorum. Normal hız falan tamam hızı veriyor. Şimdi güzel yanında burada bak sayfa kaynağından acaba gözükebilir mi ya? YouTube'la ilgili bir şey gösterebilir mi onu merak ettim. Sayfa kaynağı diyorum. Şunu bir aratalım bakalım. YouTube'la ilgili bir şey var mı? YouTube. Burada var. Ama şu olabilir mi? Evet. Bu olabilir. Şu link olabilir. Web adresine git diyorum. Evet. Buradan ulaşılabiliyormuş yani. Aslında bunu da gömseymiş mesela olur güzel olur. Yani YouTube'la alakası olmadığını. Ama burada mesela bu şekilde hiç YouTube'la alakalı olmadığını filan işte. Yani sayfa kaynağından bulabiliyorsunuz tabii ki. Tamam neyse. Onu merak ettiğim için
Şöyle bir evet güzelmiş. Bak bu da güzel olmuş. Tartışmalı henüz tartışma yokmuş. Testi başlatalım. Evet ücretlidir diyorum. Yanlış hata verdim. Gönder diyorum. Zaman var. Bakın burada emoji vermiştik. Güzel. Çok güzel. Güzel. Bunu da güzel yapmışlar yani en azından. Zaman çizelgesi bile var. 59-55 diyor. Gönder. Evet tamam oldu. Kursu görüntüle tamam. Bitti. Tamamlandı. Evet bitirdik bakın kurs komplet %100 falan. Bazı kısımlar işte bu da zamanla düzelir diye düşünüyorum. Bu şekilde mesela ne yaptık? Bir kurs aldık. Kursumuzu işte ödemesini yaptık. Ödeme kısmını gördük. Siparişler kısmını gördük. Onları gördük. Kursa girdik ve bitirdik. Bu şekilde bir alım yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi eğitmen olarak da başvuralım. Nasıl eğitmen olacağız? Nasıl eğitmen başvurusu yapacağız arkadaşlar? Ona geçelim. Ana sayfadayız. Menülerde işte biz kursa girdik ya da eğitmen olmak istiyoruz tabii ki. Hoşumuza gitti bence. Bazı paylaşımlar işte gördük ettik. Bastık eğitmen ol diyorum. Eğitmen kaydı. Şimdi biz kayıt olduğumuz için sayfaya bakın direkt yapsaydık eğer hiç üye olmasaydık mesela hiç siteye üye olmasaydık abone olmasaydık eğitmen ol tuşuna bassaydık bu sefer gene bize kayıt formu gibi bir şey çıkaracaktı. Şimdi bizden yalnızca eğitmen kaydı için derece işte ve uzmanlık. Mesela uzmanlık işte örnek olarak yazılım diyorum. Buna da yazılım doktorası diyorum. Yazılım doktoramız var. Böyle mi yazılıyor bilmiyorum ki yazılım doktorası. Neyse. Dedik gönderdik. Başvurunuz gönderilir. Başvurunuz gönderildi olması lazım. Evet Türkçe. Başvurunuz onaylanır onaylanmaz size e-posta göndereceğiz demiş. Profiline git. Hemen profile gittim. Orada yalnızca aldığım bir kurs var. Şimdi hemen yönetici kısmına geçiyorum. Tekrar orada başvuru, eğitmen istekleri bakın. Eğitmen isteklerine bakıyorum. Bakın başvuru burada var. İşte iyiydi o demiş. Hemen bir bakalım kullanıcı adı kimmiş, neymiş, neyin nesi, neyin fesi. Profiline bakıyoruz. Profilinde hiçbir şey yok ama. Neyse. Geldik yine. Evet. Olabilirsin diyoruz. Ondan sonra buraya da isterseniz bir şey yazabilirsiniz. Onay vermedim ama bir dakika. Şundan bir e-postaya da bir bakalım ama. İki tane açmışız. Bir tane şuna bakalım. Yenileyelim. Evet. Yeni eğitmen başvurusu. 3 kimliğe sahip İDO kullanıcısı eğitmen olmak istiyor. Derece yazılım doktorası. Tamam böyle bir bilgi de veriyor. E-posta olarak geliyor. Onu da gördük. Şimdi onay verebiliriz. Onayla diyelim. Artık bir eğitmenimiz var. Hemen e-postaya bakalım. Gönderiminiz onaylandı. Notumuz en kısa sürede görüşmek üzereydi. Gördüğünüz gibi. Buraya teşekkür falan yazabilirsiniz yani. Teşekkürler şudur budur. Red de verebilirsiniz. Şimdi bir tane eğitmenimiz var arkadaşlar. Artık bir eğitmenimiz var. Şöyle eğitmenimiz ama bunu da işte burada şu an gelen demoda eğitmen yok. Eğitmenle ilgili bir şey yapacağız buraya arkadaşlar. Biz sayfa oluşturabiliriz. Ya da bir slider tarzında eğitmenleri tabii birden fazla en azından bir dört müydü? 4 tane eğitmeniniz olursa güzel olur. Slider'da güzel gözüküyor çünkü o zaman. Ama tek varsa da koymazsınız. Buraya ayın eğitmeni bir tane eğitmeniniz varsa onu bile yaptığı derslere bağlı tabii kaç tane dersi var. Şimdi verdiği kurslar azsa bir tane ise o sıkıntı. Mesela VPA kurs normalde bir site yönetimiyiz. Eğitmeniz ayrıyetten. O yüzden bunların hepsi bizim kurslarımız olarak gözüküyor. Bakın. Şimdi bunu değiştirebiliriz aslında. Yani bunu Türkçeleştireceğiz zaten teacher. Ayın eğitmeni, öğretmeni şeklinde. Bunu da gösterdik. Yani eğitmen istekleri nasıl başvurusu yapılıyor, nasıl onaylanıyor onu da gösterdim arkadaşlar. Başka da göstereceğimiz ne olabilir, ne var diyelim. Siparişlerimizi gösterdik. Kurs kategorisi yani bunu gerçi anlatmıştık yine. Hani kategori oluşturursanız bakın WordPress diye oluşturduk. Kategoriler oluşturabilirsiniz. Normal yine aynı şekilde buradan kategori oluşturabilirsiniz. Yorumlar varsa yorumlara bakalım. Yorum yokmuş herhangi bir şey. Yorum yapılmamış kurslara. Başka da herhangi bir şey burada yok. Ben artık çok da uzatmayalım. Genel olarak
yani anlaşıldı sanırım. Kurs işte sayfası eklenmesi. İşte buralara mesela kendinizde iletişim sayfası ekleyebilirsiniz Elementor üzerinden. Artık hem ana sayfaya başlayalım. Şu ana sayfayı biraz düzeltelim. Hem de eklentinin Elementor uzantılarına bir bakalım. Orası da çünkü ayrı bir dünya yani. Hem de onu görmüş olur. Evet, öyle yapalım. Sitemizin ana sayfasını nasıl düzenleyeceğiz? Demo yüklerken biliyorsunuz arkadaşlar, Elementor mu yoksa Gutenberg mi diye orada bir seçenek vardı. Biz Elementor olarak seçmiştik. Şimdi Elementor'la düzenleyeceğiz. Ana sayfayı düzenleyeceğim. Diğer sayfaları da artık ona benzer şekilde siz düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfadayım. Şimdi Elementor ile düzenle diyorum. Evet, bu şekilde zaten açıldı. Tamam. Buradaki yazıları, mesela şu linki şekilde. Şimdi şunları bir düzeltelim. Popüler kurs. Başlık. Mesela hemen popüler kurslar dedik. Hemen şunları da mesela düzeltebiliriz. Ne yapmış? Geleceğinize yatırım yapın. Şöyle bakın. Aldık. Şuraya. Tamam. Bunları bu şekilde, mesela şu buton kısmındaki linkler, bakın arkadaşlar. Mesela buraya kayıt ol diyebiliriz. Ücretsiz. Kayıt ol dedik. Linki nereye yönlendireceğiz? Kayıt ol kısmına, yani şu kısma, onu da kopyalayalım. Tamam. Oraya yapıştırabiliriz, bakın. Linkleri bu şekilde düzelteceksiniz arkadaşlar. Demo veri aldığımız için bunlar mesela direkt geliştiricinin sayfasına giden linkler olabilir. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. Mesela bakın, info demiş, şöyle mesela ne oluyor? Type info değişiyor mu? Herhangi bir şey yok. Değişmiyor. Buton stilini, mavi rengini değiştirebilirsiniz. Tamam. Şu mesela bunları değil, buradaki link mesela kurslar sayfasına gidiyormuş. Hemen şunu aldık, bağlantı adresini şuraya yapıştıralım. Tamam, kurslar. Tüm kurslar dedik. Mesela şu da eklentinin, bakın, edit kurslar. Eklentinin hep şeyleri bunlar. Elementor'da mesela bakın, eklentinin Elementor bileşenleri. Yeni widget'in yeni bileşenleriyim bunlar, bakın. Kurslar. Değişik mesela şunlar var yine. Bunlar bir öncekiler. Old eski olanlar. Bunlar da yeni olanlar. Evet. Mesela şunu bir bakalım. Öne çıkan öğretmen, arşiv, kafes, atlı karınca demiş. Tamam, kart. Sayfa başına kurslar 4 tane. Evet. En yeniler. Tamam. Eğitmen. Hemen şurada. Ayın öğretmeni dedik. Şimdi şu resmi de değiştireceğim. O da burada. Şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu bölüm, yani komple bölüm. Style kısmına geliyorsunuz, bakın. Şu resim yani. Bu resim. Bunu da değiştireceğim. Onu da şuradan seçelim. Evet. Yapay zeka ile oluşturduğum bir resim. Bu şekilde düzeltebiliriz. Başka. Mesela bunları falan düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bu resimde mesela şunu değiştirelim. Bu şekilde. Bakın. Şöyle değiştirdim mesela. Yazıları falan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Elementor'da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu neymiş? Edit image. Edit icon box. Tamam. Burada da altta da mesela öğrenci için mesela kayıt ol. Bir de eğitmen için 2 tane link vermiş.
Bakın yine kullanıcı kaydı. Buradan da eğitmen için kayıt. Şu eğitmen kısmı olan, hatta şöyle yapalım. Eğitmen ol. Bu linki alıp şuna yapıştıralım. Eğitmen ol dedik. Buna da kayıt ol ya da işte neymiş, öğrenmeye başla, öğretmeye başla. Evet, öyle o. Eğitmen ol, üye ol. Buna da kayıt ol diyebilirsiniz. Fark etmez. Kayıt ol. Onun da linkini gene aynı şekilde buraya bunu alacağız. Bu şekilde linklerini de düzeltmiş oluruz. Şimdi buraya mesela örnek olarak başka bir şey daha ekleyelim. Şöyle bir artı yaptık. Ne ekleyebiliriz? Ona bakalım. Bakın şimdi görüşler var, site etkin bunlar var. Bunlar da var. Kurs arama, eğitmen karosel. Şuna bir bakabiliriz. Yetki formu, kurslar, kaydırıcı. Bu neymiş? Bu neymiş? Bakalım. Gelenek, slaytlar, seçenekler. Ne varmış burada? Slaytlara bakalım. Tip gelenek demiş. Herhangi bir şey. Kaynak kısmı yok mu? Yani. Şuradan. Evet. Gene yavaşladı bizim sistem. Neyse şöyle bir seçelim bakalım. Neymiş? Nasıl bir şeymiş merak ettim. Bir tane daha ekleyelim. Bilgi bloğu gizle. Şunu da bakalım, gizle. Varsayılan. Başlık. Buraya bir şeyler tabii yazmak gerekiyor herhalde. Tanım. Animasyon. Yani buradan bir şey yapılabilir. Kaydırıcı. Neyse bu biraz uğraştırır. Bunu geçelim. Yani böyle kaydırıcı maydırıcı da yapabilirmişsiniz. Şöyle yapalım. Şunu silelim. Eğitmenler karoseline bir bakalım. Bir tane eğitmenimiz var zaten. Yiğido. Eğitmenlerimiz. Slider. Yani bu şekilde slider falan da ekleyebilirmişiz. Dediğim gibi 3-4 tane eğitmeniniz olursa bunlar güzel gözükebilir. Başka site etkilendirme, yetki formu, eğitmenler karosel, kurslar. Kurslar mesela bakın, kurslar. Aynı şeydeki gibi arkadaşlar. Kurs sayfasında, yani şu kurslar kısmı gibi. Bakın böyle. Yani Elementor'la da değişik sayfalar yapabiliriz. Yani bir şeyler daha yapılabilir. Farklı şeyler eklenebilirmiş. Tamam. Biraz böyle kurcaladınız mı daha bir sürü şey yapılır buna. Eklentiyi inceledik. Ücretsiz kısmıyla baya güzel şeyler yapılabiliyor aslında. Ama birkaç tane daha böyle işte onları da ücretsiz kısma alsalarmış gayet bence çok güzel oldu. 10 numara bir şey olurdu. Baktığınız zaman demo gelen verilerle temasıyla, yani başlangıç teması falan gayet güzel. Yani şık stili falan gayet iyi. Artı %90'ı falan Türkçeleşmiş. Bazı kısımlarda herhalde yeni gelecek güncellemelerle düzelir diye düşünüyorum. Onlar da olduktan sonra bence kullanılır mı? Kullanılır. İşte ödeme kısmını nasıl yapılır? Bazı kısımlar e-postalarda işte Türkçe başlıklar falan yok, olmuyor. Onlar da biraz bilmiyorum yani nasıl olur? Nasıl yapılır acaba? Yani gelecek güncellemelerde oralarda düzeltilir mi? Bilemedim. Belki de düzeltilir. Ya da işte bir satış politikası olabilir. Ücretli sürümü, versiyonu almanız için yönlendirilebilir. Öyle bir şey de olabilir. Umarım faydalı bir inceleme olmuştur sizler için de. Kanalda dediğim gibi 2 tane daha bu online çevrim içi kurs eklentisi var incelediğim. Bununla birlikte 3. kurs oldu zaten. Birbirleriyle karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Hangisinin avantajı daha fazla ya da dezavantajı daha fazla? İşte onlara bakabilirsiniz.
Sizin de tercih ettiğiniz, tavsiye ettiğiniz bir kurs eklentisi varsa, böyle online çevrim içi bir kurs eklentisi varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Kullandığınız varsa önereceğiniz, zamanı geldiğinde onları da inceleriz, neden olmasın. Bu şekilde olması güzel oluyor. En azından karşılaştırma imkanımız da oluyor. Buraya kadar seyrettiyseniz teşekkür ederim. Sabrettiniz sonuçta. Umarım faydalı olmuştur. Canlı yayınlarımız her hafta biliyorsunuz bir canlı yayın oluşturuyoruz. Canlı yayınlarımızda WordPress ve biraz sohbet ediyoruz, hem WordPress ile ilgili soru cevaplar yapıyoruz. Onlara da katılım sağlarsanız sevinirim. Bu arada aboneliklerimiz de açıldı. Canlı sohbetlerimizde stickerlarımız da var. Bana destek olmak için de buradan katıl abonelikleri alabilirsiniz. Her bütçeye uygun katıl abonemiz var. Artık teşekkür niyetiyle canlı sohbette sticker da hediye edebilirsiniz. Hediyeli abonelikleri de hediye edebilirsiniz tabii ki. Biz sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.